Herkese hayırlı Ramazanlar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda çok özel bir konuğumuz var. Hasret sona eriyor. Annem İstanbul'a geldi ve bizim için tarif hazırlayacak. İşte karşınızda Sevim Atalar. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Annem, bize ne hazırlayacaksın bugün? Soğanlı katmer börek yapacağım bugün size. O zaman hemen başlayalım mı? Yani. Şimdi 5 bardak un. Şöyle alayım. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve ılık suyla hamuru yapacağım. Şimdi biraz da tezgahta yoğuracağız. Un serpiyorum. Hamurun iyice bütünleşmesi için güzelce uzun uzun yoğurmak lazım. Çok sert kıvamlı bir hamurumuz olmayacak. Gördüğünüz gibi hala ele yapışan kıvamlı. Çok az un serperek bu şekilde uzun uzun yoğuracağız. Yoğurdukça o zaten artık yapışmamaya başlayacak. Sen hamurunu yoğururken ben de tereyağını eriteyim. En zor görev bende. Hemen 100 gram tereyağına yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Hamurumuzun kat kat olması için aralarına yağ süreceğiz. Tereyağımız eridi. Hemen ocağı kapatıp sıvı yağını da ilave ediyorum. Burası hazır. Hamuru ikiye böleceğim ben şimdi. Biri tepsinin altına, birisi üstüne gelecek. 2 kattan olacak böreğimiz. İkinci bezeyi beklerken üzerine şöyle temiz bir örtü örtelim. Kurumasın. Şimdi devam edebiliriz. Heyecanın gitti gibi anlıyorum. Kamera arkasında bayağı neşeliydin. Şimdi sorumu soruyorum o halde. Senelerdir neredeydin? Neden gelmedin mutfağımıza? Neden gelmedin? İşim gücüm var. Bağım bahçem var. Annem bahçe yapıyor. Doğru söylüyor. Bayağı da şeyler yetiştiriyor bu arada. İlk sene biraz acemiydin ama şimdi Tabii şimdi her şeyi öğrendim. şimdi her şeyi yetiştiriyor. Komşularıma sonra her şeyi gitmeye başladım. Şu an bahçende bir şey var mı? Var. Ne var? Maydanoz, dereotu, roka, Onları ben balkonda da yaparım. ıspanak pırasa. Şimdi başta ne olacak? Onlar olur. Başka bir şey olmaz ki. Başka bir şey olmaz ki onlar. Patates diktim. Sen ne diyorsun? Patates yetiştirdim. Tuzumu Patates. unutmuşum. Mısır. Hiç story atmıyorsun. Tariflerini oradan bizimle paylaşmıyorsun şekerim. Haberimiz olmuyor. Değil mi? Bu seni bekliyoruz. Neyse koymayayım. Bunu koyacağım. Tamam. O tarifine odaklı şu anda. Şimdi bezeyi açtık. Olabildiğince geniş açmakta fayda var. Böylelikle katmeriniz daha kat kat olacaktır. Üzerine sıvı yağlı tereyağlı karışımdan fırçayla sürüyoruz. Yağın soğumuş olması gerekiyor. Çok sıcak yağı dökerseniz Erir. evet. Daha sonra karşılıklı kenarlarından 4 parmak kalınlığında ortada buluşana kadar katlıyoruz. Şurayı da şöyle. Hamur ortada buluştuktan sonra tekrar üzerine tereyağlı karışımdan sürüyoruz. Şimdi biz yuvarlak bir börek hazırlayacağız. Bunun için annem rulo olarak sarıyor. Ama bu aşamada isterseniz hamuru katlaya katlaya da sarabilirsiniz. Öyle de kare börek hazırlayabilirsiniz. Hemen onu buraya alalım. Tamam, hamurumuz beklerken diğer bezeye geçiyoruz. İkinci bezemiz de hazır. Hemen üzerine örtü örtüyoruz. Şimdi böyle iç malzemesini hazırlayalım. Önce biraz sıvı yağ alalım. Buyurun. Buradan 2 kaşık kadar. 5 tane orta boy soğanı doğradık şöyle. Bunu da tavaya alayım. Soğanlar biraz diriliğini kaybedince baharatlarını ve tuzunu birkaç da tereyağını katıp biraz daha kavuracağız. Soğanımız hazır. Şimdi genişçe bir tabağa alalım, soğumaya bırakalım. Şöyle tabağınız. Hazırladığım tefahta hamurları açacağım.
Şimdi hamurumuzu açtık. Hemen onu pişirme kağıdı serptiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Şöyle elimize de bir düzeltelim. Soğuyan soğanlı iç harcımızı da yerleştiriyoruz. Kenarlara çok yaklaşmamaya dikkat ediyoruz. Birazdan üst katını yerleştirdiğimizde oralardan birbirine birleştireceğiz. Böreğimizin üst katı da geldi. Şöyle böreğimizin kenarlarını da birleştiriyoruz. Ben alttan alıp üste doğru bastırıyorum. Dilediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Kabarmaması için şöyle birkaç delik açıyoruz çatalla. Böreğimizin son hali böyle. Yumurta sarısını da sürdük. Şimdi 190 derecede fırına vereceğiz onu. Alt üstü Güzelce kızarana kadar. kızaracak. Böreğimizi fırından aldık. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi kesebiliriz. Tamam, hemen yardım edeyim ben sana. Tel tel ayrılan hamuru ve lezzetli iç dolgusuyla çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Peynirli, patatesli, kavurmalı, ıspanaklı, patlıcanlı nasıl seviyorsanız her şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem açması hem yapması da çok kolaydı. Ellerinize sağlık Sevim Hanımcığım. Teşekkür ederim. Annemin tarifleri devam ediyor. Her hafta bir tarifle karşınızda olacak. Sevim'in Ramazan Mutfağı. Programın adını da bu olsun. Sevim'in Ramazan Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yine annemin tüm tariflerine Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından Sevim Atalar araması ile ulaşabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.